Milattan sonra 212'de Roma Senatosu'na düşen imparatorluk mührü yeni çıkan o kader yasasını mühürlerken Roma'nın sınırlarında bir çığlık yankılandı. Roma sınırlarında nöbet tutan lejyonerlerden Mısır'ın kavrulmuş tarlalarında çapa sallayan fellahlara kadar artık tüm özgür bedenler civis Romanus idi. Ancak topraklar içerisindeki herkesi Roma vatandaşı yapan bu kanunname omuzlardaki demir bir yükten farksızdı. İmparatorun sözde cömertliği tılsımlı bir kılıcın iki keskin yüzü gibiydi. Bir yüzünde evrensel vatandaşlık vaadi parlarken diğerinde vergi mükelleflerinin listesi kabarıyordu. Roma hukuk metinlerinde üstün tutulan vatandaş olma statüsü artık bir ayrıcalık değil, mali bir tuzaktı. Günümüze ulaşan Oxyrhynchus papürüslerindeki bir köylü mektubu bu paradoksu net bir şekilde ortaya koyuyordu. Artık asil bir Roma vatandaşısın dediler ancak varımı yoğumu tüm buğdaylarımı alıp ipekli cübbemi asla vermediler. Bu radikal fermanın askeri sonuçları lejyoner kamplarında da derinden hissedildi. Numidya'da bulunan Lambeisis kalesindeki bir Romalı askerin günümüze ulaşan mektubunda şöyle yazıyordu. Artık her barbar ve her yobaz istediği takdirde bizimle aynı üniformayı giyebilecek, bu yasa Roma'nın sağlam kemerini gevşeten bir cellat gibi. Romalı tarihçi Cassius Dio da aynı yasaya atıfta bulunarak şöyle yazmıştır. Sınırda savaşan Romalı birlikler dilini bile bilmediği Mısırlı bedevilerle aynı çadırı paylaşırken askeri disiplin çarkları gacırdayarak paslanıyor. Bu yasa üzerine basılması emredilen Concordia Militum sikkelerindeki el sıkışan asker figürleri, birbirinin gırtlağına sarılan kitleleri gizlemek için tasarlanmış bir propaganda sanatıydı. Bu hukuki devrimin sosyolojik etkileri toplumsal dokunun damarlarında hissediliyordu. Galya'nın kuzeyindeki bir kabile şefi vatandaşlık belgesi alır almaz Roma mahkemesine dava açarak kuzey toprakları üzerinde tapu alma başvurusunda bulunuyordu. Anadolu'da yaşayan Romalı bir köle sahibi para karşılığı azat ettiği hizmetkarının artık kendisiyle eşit statüde olmasına isyan ediyordu. Romalı tarihçi Herodianus'un dediği gibi, imparator kılıçla kesilmiş başlara altın taçlar taktı. Aslında her şey ekonomikti ve ihtiyaçtan doğan parasal motivasyonlar bu fermanın gölgesine saklanmıştı. İmparatorluk hazinesi 3. yüzyıl krizinin maliyetini karşılamak için vatandaşlığı bir gelir kaynağına çevirmişti. İmparatorun kendi adıyla bastırdığı Antonianus sikkeleri gümüş oranını %60'dan %25'e düşürmüştü. Para üzerinde yazan Liberalitas Imperor yani imparatorluğun cömertliği yazısı anlamını yavaş yavaş yitiriyor, Roma sikkeleri sadece enflasyon canavarını besliyordu. Bu süreci baltalayan hukukçu Papinianus'un imparatorun emriyle suikaste kurban gitmesi bu dönemin sembolik bir kırılmasıydı. Adaletin sesi susturulurken Roma vatandaşlığı işkembeden dikilmiş bir kılıfa, imparatorluk ise bir despotluk aracına dönüşüyordu. Bu saçma sapan politikalar Roma'yı yıkıma ve yok oluşa sürüklüyordu. Vandallar Roma'yı yıkmak için Kartaca'ya yürürken artık Romalı olmanın hiçbir anlamı kalmayacaktı. İmparator Caracalla'nın hamlesi devletin kimliğini evrenselleştirirken bir yandan da onu içeriden kemiren termit sürüleriyle doldurmuştu. Yorumlarda yazın, bu süreç size neyi anımsatıyor? İmparatorluğu fütursuzca yöneten Caracalla'nın yaşamı 217 yılında hançer darbesiyle sona erdiğinde Roma'nın kaderi de bir labirente dönüştü. Romalı tarihçi Cassius Dio'nun dediği gibi altın çağın son ışığı da sönmüş, artık tamamen karanlık bir tiyatro başlamıştı. Roma İmparatorluğunu saran bu karanlık yarım yüzyılı aşkın sürecek bir kaosun habercisiydi. Generallerin taht için savaştığı, paranın değersizleştiği, sınırların çöktüğü ve insanların veba ile kırıldığı bir çağ. İmparatorluğun görkemli mermerleri artık çatırdayan bir temelin üzerinde yükseliyordu. Caracalla'nın halefi Macrinus'un kısa iktidarı askeri isyanlarla gölgelenmişti. Macrinus'un ardından Elagabalus, daha sonra da Severus Alexander tahta geçti. İmparatorlar sıkça değişiyor, her biri tahtta kalmak için birbirleriyle savaşıyorlardı. Bu kaos Barak Emperors yani kışla imparatorları olarak adlandırılan bir dönemin başlangıcını oluşturdu. 49 yıllık bu süre zarfında 26 imparator geldi ve çoğu suikastla ya da askeri isyanlarda hayatını kaybetti. Özellikle 238 yılında sadece bir yılda 6 imparatorun öldürülmesi devletin çözülüşünü gözler önüne seriyordu.
Senato ise adeta bir gölgeye dönüşmüş, otoritesini aristokratların ihtiraslarına teslim etmişti. Siyasi istikrarsızlık ekonomiyi de beraberinde sürükledi. Gümüş sikkenin tarihte görülen en düşük değere inmesi enflasyonu zirveye taşımıştı. Paranın çöküşü toplumu takas ekonomisine mahkum etti ve Roma'nın altın çağındaki lüks yerini yokluğun gri tonlarına bıraktı. Askeri çözülme ise tüm Roma sınırlarında dalga dalga yayılıyordu. Ren ve Tuna'daki Germen kabileleri imparatorluğun zayıflığını koklayarak saldırılarını artırdı. 251 yılında İmparator Decius Gotlar karşısında öldürüldü. Ardından gelen İmparator Valerianus da Sasanilere esir düştüğünde Roma'nın yenilmezlik miti paramparça oldu. Yaptığı yeni anayasa ile Roma'yı yıkıma sürükleyen Carakalla'nın lanetli mirası 100 yıl sonra bile hissediliyordu. Koca imparatorluk artık bir illüzyondu. Surlarla çevrili, paralı askerlerle korunan, halkıyla yabancılaşmış bir devlet illüzyonu. Roma'nın gölgeleri batıda yavaşça silinirken doğuda Bizans'ın şafağı beliriyordu. İmparator Vespasianus'un eli Nero'nun büyük sarayındaki altın varakları sökerken Roma'nın yaralı ruhunu iyileştirecek bir mimari canavarın temelleri atılıyordu. Vespasianus'un gücünü halkın retinasına kazımak için tasarlanan bu yeni devasa amfiteyatro yeni bir iktidar mitolojisinin katmanlı dokusunu barındıracaktı. Kronik kayıtçısı Herodianus'un dediği gibi taşın konuştuğu, kanın ise alkışlandığı bir retorik alanıydı bu. Mahkumların zincir şakırtıları ve Afrika'dan getirilen yırtıcı maymunların hırıltıları halka açık lütuf söyleminin altındaki gerçekliği ele veriyordu. Kolezyum'un açılış törenlerindeki 100 günlük festival sadece 9.000 vahşi hayvanın katledilmesiyle değil, halk psikolojisinin karanlık sularında yüzen bir iktidar teknesinin yelken açmasıyla tamamlanmıştı. Arkeolog Hans-Jürgen West'in hipodrom kazılarında ortaya çıkardığı sistem 60'tan fazla dikey şaft ve 36 kafesli tuzak kapısı içeriyordu. Roma mühendisliği gerçekten de dehşet verici düzeyde yaratıcıydı. Bir gladyatörün zırh parıltısıyla aynı anda sahneye fırlatılan canavarlar izleyicinin heyecanını ve emperyal gücün teatral sunumunu senkronize ediyordu. Tarih kayıtçısı Plinius'un tabiriyle taşın içine oyulmuş bir rüya olan bu yapı geceleri lanetli bir kabusa dönüşüyordu. Gladyatörlerin ter ve apıç arası kokan pis hücrelerinde bir sonraki ölümün kim tarafından tadılacağı düşünülürken, üst katlarda organizasyon planlayan patriciler mor şallarına sarılarak şarap eşliğinde konuşurlardı. Roma sözleşme hukukuna göre ayarlanmış hiyerarşik oturma düzeni Roma'nın sınıfsal piramidini adeta taşa işlemişti. Senatörler, sermaye sahipleri, orta sınıf halk ve en dandik yerleri kapan fakirlerden oluşan bir oturma sistemi vardı. Halkın başparmak hareketlerine bağlı gelişen politika verso akımı sadece gladyatörlerin kaderini değil imparatorların popülaritesini de belirliyordu. Bu performanslar Agustinus'un eserinde bahsettiği histerik kalabalığın putperest vecdi tanımını haklı çıkarıyordu. Kolezyum üzerinde yapılan arkeobotanik çalışmalar arena zeminindeki kalıntılarda afyon ve mandragona bitkisinin izlerini bulmuştur. Hayvanların saldırganlığını etkilemek için kullanılan bu maddeler izleyicinin algısını bulanıklaştıran bir tür antik biyopolitik kontrol aracı da olabilir. Kolezyumun gölgesi sadece Roma'yı değil imparatorluğun sınırlarını da kapsıyordu. Britanya'daki Carleon Amfiteyatrosu'ndan Türkiye'deki Pegamon'a kadar tüm taşra arenaları bu merkezi ikonun küçültülmüş kopyalarıydı. Günümüzde turistlerin selfie çektiği oyuk mermerler bir zamanlar Mısır'daki Mons Claudianus ocaklarından çıkarılıp 200.000 tonluk gemi filolarıyla Roma'ya getirilmişti. Kolezyum antik mühendisliğin başyapıtıydı ancak aynı zamanda şiddetin demokratize edilmesinin de bir aracı olarak işlev gördü. Bir gladyatörün arenaya çıkıp "Sizi selamlıyoruz, biz ölecek olanlar" naraları 50.000 kişinin kulaklarında yankılandığında ölüm kolektif bir deneyime dönüşüyordu. Kolezyumun çöküşü ise sanılanın aksine Hristiyanlığın yükselişiyle değil 5. yüzyıldaki sel felaketinden sonra başladı. Arena daha sonra mezarlığa dönüştürüldü, ardından taş ocağı olarak kullanıldı ve en son Rönesans mimarlarının ilham perisine dönüştü. Ancak taşlarının her bir çatlağında hala bir gladyatörün son nefesi, bir aslanın hırıltısı ve 50.000'den fazla insanın çığlığı titreşiyor. Capua'daki Ludus'un demir kapıları zincirlerin gıcırtısıyla açıldığında güneş ışığına kavuşan bedenler Roma'nın en karlı metaları olacaklarını bilmiyorlardı.
Gladyatör eğitmeninin defterinde yatırım olarak kaydedilen bu insanlar sadece kılıçların değil arz talep eğrilerinin de kurbanıydılar. Ludus Magnus'un taş duvarları gladyatörlerin ter kokusunu emerken aynı zamanda ekonomik sistemin anatomisini de gizliyordu. Her dövüşçünün bedeni 300.000 sestertius değerinde bir yatırım portföyüydü. Doktorların ücretleri, silahların bakımı ve beslenme masrafları günümüz parasıyla 500.000 doları buluyordu. Hayatta kalma oranlarındaki %85'lik başarı yatırımın kendini kurtarması anlamına geliyordu. Pompei'deki bir duvar yazıtında parlayan Keladus kızların kahramanı ifadesi gladyatörlerin şöhretini ve tüketim kültürünün ilkel formunu yansıtıyordu. Auctoratiler yani özgür doğmuş ama borç batağına saplanmış Romalılar için Ludus'a girmek zorunlu bir seçimdi. Örneğin borçlu Gaius Verus'un hazineye aktarılan borç senetleri eğer bir sonraki dövüşte galip gelirse silinecekti. Ama kaybederse mermer morgun zeminine düşen cesediyle birlikte alacaklıları da kaybedecekti. Bu ekonomik intiharın paradoksu Digest adlı Roma kanun kitabında açıkça belirtilmişti. Borç alınmadan önce imzalanan sözleşme özgür irademi köleliğe dönüştürecek bir satışa mutabık olduğumu onaylıyorum anlamına geliyordu. Ludusların günlük rutini bir fabrika vardiyasını andırıyordu. Şafakla başlayan silah antrenmanları öğlen yemeğinde protein ağırlıklı diyet ve öğleden sonraki ağırlık çalışmalarıyla devam ediyordu. İdrar örneklerinde bulunan ve silpium adı verilen performans artırıcı ot karışımları ise spor dopinginin erken örneklerini oluşturuyordu. Kâr odaklı bu sistemin karanlık yüzü damnate ad ludum yani luduslara mahkum edilenler statüsündeki kölelerde tezahür ediyordu. Sardunya'daki gümüş madenlerinden getirilen bir mahkum ilk 6 ayda %30 hayatta kalma oranını aşarsa T-Rex olarak damgalanıyor ve zenginlere pazarlanıyordu. Bu zenginlerden biri olan Marcus Jucundus'un Pompei'deki evinde bulunan muhasebe tabletleri bir gladyatörün yıllık maliyetini şöyle detaylandırır. 2000 sestertius tıbbi bakım, 5000 sestertius silah, 10.000 sestertius eğitmen ücreti. Buna karşılık bir dövüşçüden yılda ortalama 100.000 sestertius gelir elde edilebiliyordu. Epigrafik kayıtlar gladyatörlerin sosyal statüsündeki gerçeklikleri ortaya koymaktadır. Pozzoli'de bulunan bir mezar taşında şöyle yazmaktadır. Adı Flamma, o bir gladyatör, 34 yaşında öldü, 21 zafer, 9 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Son mağlubiyetinde ise halkın yoğun isteği üzerine infaz edildi. Antik Roma forumunun kalbinde tüccarların gürültüsü ve togaların hışırtısı altında imparatorluğun gölgede kalmış ruhunu hatırlatan acımasız bir pazar kuruluyor. Burada insan hayatları zeytin ve şarap gibi takas ediliyor, acımasız bir kayıtsızlıkla alınıp satılıyor. Havanın kasveti, egzotik baharatların ve insan çaresizliğinin birbirine karışmış kokularıyla dolu. Roma İmparatorluğu'nun sınırları dışa doğru genişledikçe insan ticaretine olan açlığı da doyumsuzca artıyordu. Kartaca'nın M.Ö. 146 yılındaki fethi insan pazarlarını 75.000'i aşan yeni kölelerle doldurmuştu. Julius Caesar'ın M.Ö. 50 ve 58 yılları arasında Galya'ya yaptığı seferler bu köle ambarlarına yaklaşık 1 milyon Galyalı esir daha teslim etti. Yunan tarihçi Polybius, Korint kentinin yağmalanmasına tanıklık ederek şöyle yazmıştı. Kendi gözlerimle gördüm, Roma askerleri esir alınan insanları ok tahtası gibi kullanıyor, onların hayatlarıyla bahis oynuyorlardı. Antik Roma'nın fetih yoluyla köle edinme ölçeği oldukça şaşırtıcıydı. 3. Makedonya Savaşı'ndan sonra Roma generali Aemilius Paulus 150.000 Makedon'un zincirlenerek Roma'ya götürülmesine nezaret etmişti. Bu o kadar hızlı ve acımasız bir yağmaydı ki Romalı tarihçi Plutarkos daha sonra şöyle yazacaktı. Makedonya'nın 70 eyaletini bir ayda yağmaladılar ancak halkını köleleştirmek sadece 1 saat sürdü. Yine de Roma İmparatorluğu'nun tek köle kaynağı fetihler değildi. Akdeniz'de yaygın olan korsanlık da bunda karanlık bir rol oynuyordu. Köle ticareti için hareketli bir merkez olan Delos Adası M.Ö. 2. yüzyılda en yoğun döneminde günde 10.000 kölenin el değiştirdiği bir yerdi. Mangones olarak bilinen profesyonel köle tüccarları imparatorlukta dolaşarak uzak bölgelerden köle tedarik eder ve onları pazarlara taşırlardı. Bu tüccarlar kurnazlıklarıyla ve hatta aldatmacalarıyla tanınırlardı. Bazı tüccarlar yaşlı kölelerin saçlarını boyar, cilt lekelerinin üzerlerini makyajlarla örterlerdi. Milattan sonra 1. yüzyılda köleler İtalya nüfusunun %40'ını oluşturuyordu. Yalnızca Roma şehrinde yaklaşık 400.000 köle bulunuyordu.
Bu ticaret o kadar kazançlıydı ki Augustus köle satışlarına %4 oranında bir vergi koyarak imparatorluk hazinesine önemli bir gelir sağladı. Neredeyse her Roma şehrinde köle pazarları vardı ve en büyüğü Kastor Tapınağı yakınlarındaydı. Buradaki köleler statülerini belirlemek için tebeşirle çizilmiş duvarların önünde döner platformlarda sergileniyorlardı. Yetenekli köleler gerçekten de yüksek fiyatlara satılıyorlardı. Dönemin değerli hekimi Galen 60.000 sestertius değer biçilen bir köle doktordan bahseder ki bu da uzmanlaşmış bilginin her dönem ne kadar değerli olduğunu kanıtlar. Ünlü bir ut sanatçısı olan Depnis 700.000 sestertius'a satılmıştı ki bu 700 lejyoner askerin bir yıllık maaşına eşit bir fiyattı. Dönemin tarih kayıtçısı Aspentoslu Martial bir epigramında Erotion adında nefes kesici güzellikte bir köle kızdan bahseder. Güzel kızın müzayedesinde yüzlerce el açık artırmaya katılmış müzayedeci fiyatı takip etmekte zorlanmıştı. Antik Roma tarihinde imparatorluğun temellerini sarsan köle isyanları kadar üzücü ve ilham verici çok az hikaye vardır. İnsani acıların derinliklerinden ve özgürlüğe duyulan bastırılamaz susuzluktan doğan bu ayaklanmalar Roma'yı köle odaklı büyümenin acımasız gerçekleriyle yüzleşmeye zorlamıştı. Bu isyanların en ünlüsü olan ve baş kaldıran Spartaküs'ün önderlik ettiği 3. Köle Savaşı M.Ö. 73 yılında uzun süredir uykuda olan bir volkan gibi patlak verdi. Roma tarafından köleleştirilmiş Trakyalı bir gladyatör olan Spartaküs 70 gladyatör arkadaşıyla birlikte Capua'daki bir lodustan kaçtı. İşbirlikçileri arasında Galyalı bir savaşçı olan Krikus ve yetenekli bir gladyatör olan Enamaus da vardı. Mutfak bıçaklarından ve kırılmaz bir iradeden başka bir şeyleri olmayan bu gladyatörler muhafızların üstesinden gelerek kırsal bölgeye kaçtılar. İlk hedefleri Vezüv yanardağıydı ve burada geçici olarak eski bir kaleye sığındılar. Romalılar bu küçük kaçak grubun kısa süre içinde dünyanın en güçlü imparatorluğunun kalbine korku salacak bir orduya dönüşeceğini bilmiyordu. Spartaküs'ün kaçış haberi yayıldıkça İtalya'nın dört bir yanından köleler onun bayrağına akın etti. İsyancı ordu kısa sürede 10.000'lere ulaştı. Gladyatörlerden, tarım kölelerinden ve ev hizmetkarlarından oluşan bu karmaşık ekip özgürlük hayalleriyle birleştiler. Başlangıçta tuzaklı pusular kurarak paniğe düşürdükleri pek çok Roma askerini alt ettiler. Gelişen Spartaküs birlikleri Vezüv yamaçlarında toplanan Publius Varinius'un ordusunu da yendi. Ardından Orta İtalya'daki Picanum şehri yakınlarında toplanan Claudius Glaber'in kuvvetlerini ezdi. Her zaferle birlikte daha fazla köle isyana katılıyordu. Hatta Spartaküs'ün karizmasına ve yağma vaadinin cazibesine kapılan bazı Roma vatandaşları da isyancıların safına geçti. Spartaküs'ün ordusu en güçlü döneminde 120.000 aktif savaşçıya ulaşmıştı. Ancak talihin rüzgarları daima değişkendir ve Roma asla kolay kolay pes edip devrilmez. M.Ö. 71 yılında Roma Senatosu imparatorluğun en zengin ve en hırslı adamlarından biri olan Marcus Licinius Crassus'u isyanı bastırmakla görevlendirdi. Crassus 8 lejyondan oluşan devasa bir ordu kurdu ve Spartaküs'ü amansızca takip etti. İlk karşılaşmada Spartaküs'e yenildi ancak sonra ordusuna disiplin aşılamak için her 10 adamından birini idam ederek ordusunu galibiyete kenetledi. Son savaşları Güney İtalya'daki Silarus Nehri yakınlarında gerçekleşti. Savaş tam bir katliamdı. Spartaküs ve ordusu yok edilmiş, sağ kalanlar ise acımasızca katledilmişti. Crassus hayatta kalan 6.000 isyancıyı Capua Vadisi'nden Roma şehrine uzanan yol boyunca çarmıha gerdi. 10 yıllar sonra olay hakkında yazan Romalı şair Horek Epodes adlı beyitlerinde bu korkunç gösteriye atıfta bulunarak şöyle demişti: "Yırtıcı kuşlar böylesine bir ziyafetten dolayı dehşet içinde geri çekildiler. İbikli akbabalar insan etiyle dolmuş mideleri patlayarak helak oluyorlardı."